Merhabalar, ben Doktor Necati Bulut, Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi GETAT bölümünün sorumlu hekimiyim. Size bugün ozonun özellikleri, hangi tedavi şekilleriyle kullanılır konularında biraz bahsetmeye çalışacağım. Ozon 3 atomlu, yani O2'nin O3'e çevrilmesiyle elde edilen renksiz, biraz kötü kokulu bir gaz. Atmosferin stratosfer tabakasında bulunmakta. Bizler de medikal oksijeni bir regülatörle ozona çevirmekte ve tıpta ozonu kullanmaktayız. Ozonun kullanılma şekilleri, biz bunlara majör ozon, minör ozon, bölgesel ozon demekteyiz. Majör ozon, biz şişe ozonu da diyoruz aynı zamanda. İnsanın venöz kanından 100 cc'ye kadar almış olduğumuz kanı regülatörde belirlediğimiz ozon miligramlarıyla, ozon yoğunluğuyla karşılaştırıp tekrar bireyin kendisine geri vermekteyiz hastalarımıza. Topikal bölgesel ozon dediğimiz hadisede vücudun belli bölgelerine minik iğnelerle ozon vermekteyiz. Bu da bir başka tedavi metodu olmakta. Minör ozonda yine 20 cc'lik enjektöre çekeceğimiz 3-5 cc kanla 10 miligramıyla yine intramüsküler ozon uygulaması yapmaktayız. Tabii bunlar nerelerde faydalı? Buna bakacak olursak, bahsedecek olursak, özellikle bu kronik rahatsızlıklarda nedir? İşte hipertansiyon, diyabet, efendime söyleyeyim, özellikle diyabetiklerde, romatoid artritlerde, ankilozan spondilitlerde, yani otoimmün hastalıklarda, arteriyel hastalıklarda, özellikle kanser tedavisinin kemoterapiyi destekleyen bölümlerinde ve birçok parametrede ozon kullanılmakta. Özellikle fibromiyajilerde, mesela bayanlarda yoğun olarak görülen, erkeklerde de görülmekle beraber daha çok bayanlarda görülmekte. Fibromiyajide destek tedavisi olarak ozon kullanılmakta. Tabii ki şunu söylememiz gerekir, ozon bir destek tedavisidir. Destek tedavisi ne demektir? Ana tedavi, tıbbi tedavi kesilmeden tıbbi tedaviyi destekleyen, onun etki gücünü artıran bir tedavi modelidir. Sadece biz hastalara ozonu uygulamakta değiliz. Yani hasta olmayan bireylerde de protektif, yani koruyucu anlamlı, immün sistemi koruyucu anlamlı, bağışıklığı güçlendirici anlamlı ozon uygulamaları da yapmaktayız. Tabii ki bu tıbbın dışında diş hekimliğinde de, diş cerrahisinde, implantlarda, aftlarda kullanılmakta. Yani gördüğünüz gibi ozonun kullanım skalası oldukça geniş. Bu geniş perspektiften baktığımız zaman ozon çağın destek mucizesi gibi durmakta ve birçok hastalıkta demin söylediğim gibi etki gücünü göstermekte. Tabii ki bu majör tedavi dediğimiz kanla ozon karşılaştığı zaman bildiğiniz gibi ozon direkt kan hücreleriyle temasa geçmekte. Hangi hücrelerle? İşte al yuvarlarla, ak yuvarlarla, trombositlerle. Bu temasa geçtiği hücrelerin de etki mekanizmalarıyla ilgili birçok vücudun bölgelerine nüfuz etmekte. Bu aynı zamanda mitokondrilerde var olan atıkların daha hızlı bir şekilde vücuttan atılmasını sağlamakta kabaca ve böylelikle de anti-aging etkisini de göstermekte. Bu direkt etkileri yanında tabii ki indirekt etkileri de yine ozonun bulunmakta. Kan hücreleriyle temasa geçtiği için daha güçlü bir trombosit yolağı, daha güçlü bir alüvar ve akyuvar yolakları oluşturulmakta. Ozona bu çerçevede bakmaktayız.
Hepinize sağlıklı, dinç, efendime söyleyeyim, ozonlu günler dilerim.